Şapkamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Geldik yine ağacımızın başlangıç noktasına. Burada ağacımızda sadece gövde kısmını öreceğiz bu sırada. Hemen ipimi yer değiştiriyorum. Yeşil ipim sağ elimde. Üç tane yeşil, bir tane beyaz öreceğiz. Aynı işlemi diğer ağaçta da yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yine yeşil örüyoruz. Yeşillerle devam ediyorum. Evimize geldik. 2 sıra pencere yapmıştık. Şimdi burada yine elimdeki renklerimi değiştirdim. 5 ilmek pencerelerimizi kapatıyoruz, beyaz yapıyoruz. 5 ilmek beyaz yapacağız. Ve diğer ağacımızda da aynı işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi bayağı motifimiz ortaya çıkmaya başladı. Şuradan da hemen göstereyim kaçıncı sıradayız. Şu an biz şuradaki sırayı yaptık. Ağacımızın gövdesini yaptık. Evimizin de şu sırasını yaparak pencerelerimizi kapattık. Ağacımızın şu noktasına geldiğimizde buluşuyoruz. Şöyle birazcık şekillenmeye başladı, görüyorsunuz. Şimdi gövdeden bir tane sağa, bir tane sola beyaz yapacağız. Şurada beyaz yapıyoruz. Şurada yine beyaz yapıyoruz. Beyaz yapıyoruz deyip yeşil yaptım. Hemen ipimi değiştiriyorum ki altta güzel yürütebileyim. Ve tekrar beyaz yapıyorum. Şurada toplamda 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi eve kadar hep yeşil yapıyorum. Burada bütün ilmeklerimin üzerine beyaz öreceğim. 5 tane ilmek beyaz olacak. Ve diğer ağacımızda da aynı işlemi yapacağız. Tekrar şu noktaya geldiğimizde buluşalım. Geldik çam ağacımıza. Şurada 3 tane ilmeğimiz vardı. Sağdan ve soldan birer tane arttıracağız. 5 ilmeğimiz olacak çam ağacımızın bu dalında. Hemen başlayalım arttırmaya. Şöyle bir genişleme oldu dalda. Aynı işlemi şuradaki ağaçta da yapacağız. Ve arada yeşilimize devam ediyoruz şimdi. İki tane yeşil yaptık. Evimizin çatısına başlıyoruz. Evimizin duvarından bir tane önde beyaz yapmaya başlıyoruz bu yüzden. Ve arada da yeşilimizi yürüterek gideceğiz. Burada bizim 5 ilmeğimiz vardı. 7 tane olacak artık. Çünkü çatı için birazcık evimiz genişliyor. Buradan da bir tane büyüttük.
Diğer çam ağacımızda da aynı işlemi yapacağız. Evimiz böyle olacak. 7 tane ilmeğe çıktık. Çam ağacımızda da 5 ilmeğe çıktık. Tekrar şuraya geldiğimizde buluşalım. Ağacımızda sayımız tekrar bir tane beyaza inecek şimdi. Gövde kalacak sadece. Yeşillerimizi örüyoruz. Bir tane beyaz örüyoruz. Tekrar yeşillerimizi örüyoruz. Ve çatımızda da yine bir tane eksiltiyoruz. Tekrar çatımız 5 tane beyaza çıkacak. Diğer ağacımızda da aynı işlemi yapacağız. İpimizi biraz fazla yürütürken iplerimizi sağlı sollu değiştiriyoruz. Bu tarafta da bir tane beyaz eksilteceğiz ve devam edeceğiz. Şu an 5 tane çatımızda beyaz ilmeğimiz var. Ağaç gövdemizde de bir tane beyaz ilmeğimiz var. Aynı işlemi bu ağaçta da yapacağız ve tekrar şu ağacımızın yanına geldiğimizde buluşalım. Şimdi çam ağacımızın 3. dalını yapıyoruz. Ortada bir tane beyazımız vardı. Sağlı sollu beyaz yapacağız ve 3 ilmeğe çıkaracağız çam ağaçlarımızı. Aradaki bölümü yeşil yapacağım. Çatımız gitgide daralacak ve sivri bir şekilde bitecek. Çatımızda şu an 5 tane ilmeğimiz vardı beyaz. 3'e iniyor. Ve diğer ağacımızda da aynı işlemi yapacağız. Şöyle açarak göstermek istiyorum çatımızın da son halini. Ağacımızın da son hali. Şimdi burada şu ağacımızı da yaptıktan sonra tekrar çam ağacımızın bu tarafına geldiğimizde buluşalım. Yine ağacımızın yanına geldik. Şuradan da göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle bir alttan bir üstten yaparak kilitlediğimiz, yürüttüğümüz ipler tertemiz oluyor. Her sırada yapmaya çalışıyorum. Bir tane örüyorum, bir tane kilitliyorum. Bazen unuttuğum oluyor ama 2 tane de kesin kilitliyorum. %99 bir alıp bir kilitliyorum. Geldik ağacımızın yanına. 3 tane ilmeğimiz vardı ağacımızda. Burada ağacımızdaki beyaz ilmek sayısını 1'e indiriyoruz. Ve devam ediyoruz. Çatımıza kadar gideceğiz şimdi yeşil ile. Çatımızdaki beyaz sayısı da 1'e inecek. Yavaş yavaş desenimizin sonlarına geldik. Evimizin çatısındayız. Bir tane yeşil aldım. Ortadakini beyaz yapıyorum. Yine yandakini yeşil yapıyorum.
Diğer çam ağacında da tek bir işlemimiz kalacak. Şöyle bir görüntümüz var. Tekrar çam ağacımızın yanına geldiğimizde buluşuyoruz. Geldik çam ağacımızın son bölümüne. Burada bir tane ilmeğimiz vardı. Hemen şuradan başlayarak ağacımızın son noktasını yapıyorum. Ve burada 2 tane tek sıra yapmış oldum. Alttaki tek beyazın üzerine de bir beyaz yaptım. Çam ağacımız da bitmiş oldu. Yeşillerimle devam ediyorum. Beyazım arada şu an yürümekte. Evim de bitti. Evi tamamen yeşil ile öreceğim. Arkadan ipimi hala yürütüyorum. Evimin son çatıda kalan tek ilmeğinde yeşil ördüm. İpim 2 kattı. Oradan ikisini de almam lazım. Neden böyle bir karışıklık oluyor? Evet. Ve devam ediyorum. Hala ipimi yürütüyorum. Çam ağacımın tepesine bir tane daha ilmek yaptım. Şimdi son sıramızı öreceğiz ve şu noktaya kadar geleceğiz. Devam edelim. İkinci çam ağacımızdaki beyazı yaptıktan sonra artık beyazı yürütmeyi bırakıyoruz. 3 sıra yeşil yapacağız bu noktadan itibaren ve daha sonra tekrar beyaza geçeceğiz. Yeşilimizi 3 sıradan sonra keseceğiz. Şuradaki beyazdan sonra ben beyazı örmeyi bıraktım arkadaşlar ve yaklaşık 2 sıra ördükten sonra buradaki beyazı tekrar alarak şuradan şuraya kadar yürüttüm. Tersinden de görüyorsunuz 3 sıra yeşil yaptım ve burada ben şuradaki çizgilerin hizasında yeşil ipimi kesiyorum ve arkadan düğümleyerek bağlayacağım. Yeşil ipimle şu an işim bitti. Artık şurada işlemi yapacağım. Burayı bağlıyorum. İçeride güzelce saklayacağız burayı. Şimdi vakit kaybetmeyeyim. Burada tekrar beyaz yapacağım bir sıra. 2 sırada kırmızı yaptıktan sonra tekrar beyaza geleceğim ve beremizi yavaş yavaş bitireceğiz. Şimdi ben şöyle bir sıra beyaz yaptım. 2 sıra kırmızı yaptım ve 3 sırada tekrar beyaz ördüm. Bu 3. sırada 2 tane ilmeği kestim. Şu an benim şişimde 70 tane ilmek var. Ve şuradan başlayarak 8 tane örüp daha sonra ikisini bir alarak 9'u ve 10'u keseceğim. Ve devam edeceğim. Her sırada 7 ör bir kez, 6 ör bir kez, 5 ör bir kez şeklinde şapkamızı yavaş yavaş küçülteceğiz. Kese 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 en sonda burada çok az bir ilmeğim kaldığında da ipime iğnemi takıp tepeden büzdürerek şapkamı bitireceğim. Böyle hep beyazla devam edeceğim. Siz de şurada 3 sıra beyaz ördükten sonra bu misina ile bunu yapmak çok kolay. Bunu başınıza geçiriyorsunuz ve güzelce ölçüyorsunuz. Ben şimdi bunu ölçtüm. Şöyle bir açıklık var tepemde. Benim için şurada yavaş yavaş eksilterek gitmem yeterli olacak. Siz de orada ne kadar sıra örmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Ben şimdi keserek devam edeceğim. 7 noktadan kese kese gidiyorum. 70 ilmeğim var. Eğer böyle kesmek istemiyorsanız da belli bir miktar örüyorsunuz başınıza uygun yükseklikte ve daha sonra hepsini şişe dizerek de büzebilirsiniz. Şimdi ben burada kesiyorum.
bir noktada size göstermeye devam edeceğim. Hangi aşamada iğneye ipliğimi geçirip büzdürüyorumu da anlatıyor olacağım. Bir noktada 40 santimlik misinayla örmek zorlaştığı için uzun misinaya geçtim. Eksiltmelerim devam ede 21 tane toplamda ilmeğim kalana kadar devam ettim. Eksiltmelerimi yaptım. 70 ilmekten başlamıştım ve burada ipimi kestim ve başlıyorum. Bütün ilmeklerimi ipliğime iğne ile geçirmeye ve buradan da büzdüreceğim ve düğümleyip içeride saklayacağım. Burada iyice büzdürüyorum. İlk başladığım ilmeğin de içinden geçiyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra tam ortadan içeriye dönüyorum. Ve burada artık ipimi düğümleyip sabitleyeceğim ve içeride iğnemin yardımıyla bir güzel burayı saklayacağım. Şöyle birazcık uzun koparayım. Saklamam kolay olsun. Şimdi içindeki düğümleri falan birazdan hepsini halledeceğiz. Şuradaki iplerimi de çıkaracağım. Bunlarla işim kalmadı artık. Buradaki modeli, deseni bütün şapka boyunca yapabilirsiniz. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Çünkü şapkamın ilmek sayısına denk gelmiyordu. Böylece bu şapkamızın da şu anki hali budur. Şimdi şu bölümlere ufak süslemeler yapacağız. Evimiz ve çam ağaçlarımız da çok tatlı oldular. Şimdi şapkamızın kenarına süsleme yapıyoruz. Çok basit ama gösterişli bir şey oldu. Şöyle bir süslememiz var. Ve nasıl olduğunu da hemen şimdi gösteriyorum. 5 zincir çektim kırmızı ipimle ve yeşil ip öne doğru gelirken şöyle şurada benim yeşil ipim, öne doğru alıyorum yeşil ipimi, arkadaki noktaya kırmızı ipim ile sık iğne ile bağlandım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Burayı bırakıyorum ilmeğimi uzatıp yeşil ipimi ve ilmeklerimi alıyorum. Kırmızı ipimi öne alıyorum ve kırmızı ipimin önündeki noktaya, buradaki noktalar eşit olsa tabii ki çok güzel olur. Hemen sık iğnem ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Kırmızı ipimi yine arkaya alıyorum. Yeşil ipimi ve ördüğüm zincir bölümünü öne alıyorum. Ve şuradan tekrar aradaki mesafeyi hesaplayarak sık iğne ile bağlanıyorum. 5 zincir çekiyorum. Böyle devam edip gidiyorum. Bununla o kadar çok süsleme yapabilirsiniz ki. Çok kolay, sadece zincir çekerek arkadaki bölümü öne alıp buradakini buraya bağlayıp tam devam ede bir o renk bir o renk yapa yapa gidiyorsunuz ve şöyle güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Ben çok beğendim. Tek çetrefilli tarafı ipliklerin sürekli dönüyor olması. Onun dışında hiçbir zorluğu yok. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Eğer şapkayı örmeyecekseniz bile şu bölümü bir kenarda örüp bir yerlerde kaydetmenizi isterim. Güzel bir süsleme. Evet, bir projemizin daha sonuna geldik arkadaşlar. 5,5 numara şiş ile yaptım.
Buradaki yünlerim İtalyan yün. Şöyle elimde kalmış olan minik bir parça. Büyük ihtimalle akrilik karışımı ama yün de var birazcık içerisinde. Böyle küçük bir kırmızı ip ve yine onun kadar minik kalmış şu an elimde. Bu da angora yündü. 2 kattı. Kalınca yünler yaptım. Yeşil ipimi 2 kat yaptım. 65 gram ip kullandım. Şuradaki sarmal tığlamalarımı da 3,5 numara tığ ile yaptım. Tepesini büzebilmek için plastik bir yün iğnesi kullandım. Onun dışında çok zevkliydi. Düğümler olmadığı sürece düğümlerle biraz zorlandım ama sonuç mükemmel oldu. Bu da benim bu yılki hayal tablomdu. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Hepinize keyifli örgüler diliyorum ve muhteşem yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.